Herkese merhaba. Analize geçmeden önce videoları beğenen, yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum. Videonun altındaki kırmızı abone ol butonu tamamıyla ücretsizdir. Aynı zamanda bu butonun yanındaki çana tıkladığınızda açılan pencerede tümünü seçerseniz gene ücretsiz olarak videolar yayınlandığı anda size bildirim olarak haber verilir. Sonuçta bu içerikler anında kıymetlidir. Sabah yayınladığım videoya akşam ulaşırsanız veya bugün yayınladığım videoyu yarın ulaşırsanız çok bir faydası olmayacaktır. Zamanı geçmiş videolar olur. Dolayısıyla abone olup o yandaki butona tıkladığınızda, çan butonuna tıkladığınızda açılan pencerede de tümünü seçerseniz gene tamamıyla ücretsiz faydalanırsınız bu videolardan. Ayrıca katıl bölümünden aylık 10 lira karşılığı kanala destek olan arkadaşlara da çok teşekkürler. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım istiyorum analize. Uzun zamandır bahsettiğimiz şurada bir fincan kulp formasyonumuz vardı. Yukarıda 105.78 kırıldığında aktif olacağını konuşmuştuk. Ve bunun ilk hedefi olarak kulp yüksekliği kadar bir yükseliş, bu da 108.18'lere kadar yükselişi getirecek demiştik. Daha sonra da bu çanak yüksekliği kadar yükseliş devam edebilir demiştik. Bu da minimum 109'lara doğru bir hedef göstermişti bize. Şu an için 108.18 geçilip 109'a doğru hareketleri takip ediyoruz. Şimdi burada aşağıda önemli olan iki destek bölgemiz var. Bunlardan ilki 106.78, 106.35. Bunun da altında 105.78, 105.47 destek bölgelerini yakından takip etmemiz gerekir. Eğer tekrar 105.47 altında kapanışlar görecek olursak yükselişlerin en azından bir süreliğine sonlandığını söyleyebiliriz. Düşüşlerin başladığını söyleyebilmemiz için de aşağıda 103.41'lerin altında kapanış görmemiz lazım. Dolar endeksinde son derece güçlü hareketleri takip ediyoruz. Tabi bu euro dolar ve sterlini özellikle çok ters yansımakta. Gerçi burada da hatırlarsanız şurada bir ters fincan kulp formasyonumuz vardı. Bunun şu çanak yüksekliği kadar bir düşüşü hedeflemiştik. Bu da 0.99'ları bize vermişti. 0.99'a kadar düşüşleri bekliyorum şu formasyon gereği. Burada tutunur mu? Daha da aşağıları çünkü 0.8'lere kadar düşebilir. Geçmişte bu bölgeleri görmüştü. 2002 yılıydı zannedersem. Burada da olası dönüşler için yukarıda 1.01.91 önemli bir direnç bölgemiz. Son düşüşünde bakın tepki verdiği alandır aslında burası. Yani bu bölge geçilmediği sürece euro dolarda düşüşün devamı gelecektir. 0.99-23 bölgesinde takip ediyor olacağız. Yani şu formasyon hedefine ulaşıp buradan bir dönüş alıyor mu? Bu bölgeyi takip edeceğiz. Sterlin dolara geçecek olursak burada da hatırlarsanız şu formasyonu şurada bir çanak, ters çanak formasyonu olabilir demiştik. Bunun da destek bölgesi 1.19.33'ten geçiyor. Bu bölge kırıldığında şu yükseklik kadar bir düşüş gelir. Bu da 1.15-20'lere kadar satışların derinleşebileceğini bize gösterir demiştik. Burada da uzun vadeli analizden gene 1.16.58, 1.14.09 bölgesi var. Yani bu bölgeye kadar satışların derinleşmesi şaşırtıcı olmayacak. Dolar endeksindeki özellikle bu yükseliş devam ettiği sürece sterlin ve dolarda ciddi kayıplar yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabii bunun temel nedeni de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarında çok geç kalması. Ayrıca faiz arttırım süreci de Avrupa için çok zor olacak. Sonuçta doğal gaz ve petrol ithal eden bir topluluk. Dolayısıyla Euro'da özellikle sert satışlar göreceğimizi düşünüyorum. Devam edeceğini satışların düşünüyorum. Özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşı devam ettiği sürece Rusya'dan gene özellikle yaptırımlara karşı ambargolar, örneğin doğal gaz hattını kesmesi gibi önümüzdeki kış aylarında doğal gazsız kalmış bir Avrupa'yı düşünün. Dolayısıyla Euro'nun özellikle oldukça sıkıntılı bir süreçte olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii biz gene
Grafiklerimizi takip ederek olası dönüşleri, olası değişimleri de yakalamaya çalışacağız. Ancak şu an için Euro ve sterlinin oldukça güçsüz olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan dolar Türk lirasına geçmek istiyorum. Dolar Türk lirasında BDDK kararı ile birlikte yaşadığımız düşüşün başladığı noktanın üstüne artık yavaş yavaş atmaya başladık. Bu da 17.37 seviyesi. Şu alan aslında önemli bir direnç bölgemiz. 17.37-17.29 aralığı. 17.37 üstünde kalıcılık sağlandığında ilk hedefi de kısa vadeli hedefi 17.67-17.62 olacak. Aşağıda da bakın şu yatay band sürecinde gene oluşan bir destek bölgemiz var. 17.20-17.12. Bu bölge kırılmadığı sürece yukarıdaki direncine doğru yükselişler devam edecektir. Burada can sıkıcı olacağını düşündüğüm destek bölgesi, yani düşüşlerde kırılırsa can sıkıcı olacağını düşündüğüm bölge 16.77-16.72. Daha önceleri hatırlarsanız bunu 16.45-16.40 olarak söylüyorduk. Fakat şu son dönüş artık bu desteği yukarı çekmiş oldu. 16.77-16.72 altında kapanışlar şu üst bantta kalamadığını bize gösterir. Ancak tabii şu an son derece güçlü, özellikle dolar endeksindeki yükselişleri de düşündüğümüzde güçlü yükselişlerini dolar Türk lirasının takip ediyoruz. Buradan Euro Türk lirasına geçersek burada oldukça sıkıntılı hareketler devam ediyor. Şu yatay banttan bir türlü çıkamadık. Bakın BDDK kararı ile birlikte yaşanan şu düşüş sonrası şu yatay bandı devam ettiriyor. Dolar Türk lirasında da bakın o yatay alan şurası. Dolayısıyla dolar Türk lirasının ne kadar güç kazandığını, Euro dolardaki değer kayıplarından dolayı da Euro Türk lirasının ne kadar güçsüz kaldığını görüyoruz. Neredeyse eşitlendi artık Euro ile dolar. Uzun zamandır da bunu anlatmaya çalışıyorum analizlerimde. Umarım kendinizi korumaya almışsınızdır. Euro Türk lirasında özellikle 17.28 ve bunun da altında 17.03 bölgesi var. Euro'nun daha da değer kaybı ile birlikte bu desteklerin kırılması Euro Türk lirasında çok daha sıkıntılı süreçleri gösterecek. Ancak yukarıda da 17.69, 17.70 diyelim buna, 17.70 üstü kapanışlar bir miktar Euro yatırımcısını umutlandırabilir. Ancak daha da önemli, bakın şu alanın destek bölgesi artık direnç bölgemiz 17.97-17.82 ile yakından takip edeceğiz. Buradan sterlin Türk lirasına geçersek, sterlin Türk lirası aslında nispeten daha güçlü duruyordu. Fakat son hareketlerle şu kırdığı direnç bölgesini 20.45-20.36 tekrar test etmeye başladı. Ve şurada bir kanal hareketi oluşur mu diye takip ediyorduk. Açıkçası bugün yarın çok önemli olacak. Bu bölgenin altına iniyor muyuz yoksa tekrar yukarıda 20.72'nin üstüne atıp şu üst banta dönüyor muyuz? Bunu yakından takip edeceğiz. Burada sterlinin de Euro'ya karşı daha güçlü durduğunu, daha doğrusu sıralamaya koyarsak dolar şu an en güçlü para birimi. Daha sonra sterlin geliyor. Ne yazık ki Euro oldukça güçsüz ve sert satışların olduğu bir para birimi haline geldi. Yani artık açıkçası Euro-Dolar paritesinin tersi konuşuluyor. Yani Euro-Dolar değil de Dolar-Euro'ya dönülecek beklentisi de çok fazla arttı. Sonuçta dediğim gibi enerji konusunda özellikle Rusya'ya bağımlı olan Avrupa Birliği para birimi olarak da doların önünde olması zaten en başından anlamsız bir durumdu. Kısacası enerji sahibi her zaman güçlü para birimine sahip olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta Euro yatırımcısını üzmeye devam ediyor diyelim ve kurlardan da paritelerden de bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.